Herkese merhaba. Bugün düz vites otomobil nasıl kullanılır hep beraber onu göreceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, düz vites otomobil kullanacağız. Ama tabii ki en önemli şey doğru oturuş pozisyonu. Eğer doğru oturuş pozisyonu yapmazsak debriyaja bastığımız zaman ayağımız ya çok geri gider ya dizimiz çok kırık olur. İstediğimiz o ayarı yapamayız. Onun için güzel bir oturuş pozisyonu önemlidir. Bunun için sırtımızın dik, dirseklerimizin kırık. Yani şöyle yaptığımız zaman sırtımız dayalıyken elimizin direksiyonun burasına gelmesi lazım. Bu önemli bir detay. Arabamız boşta, el frenimiz çekili. Ama her zaman güvenlik için her zaman arabayı çalıştırırken debriyaja basalım, frene basalım. Yarım bir kontağı açalım. Ekranlar, ışıklar sönsün, yansın, bir kendine gelsin makina. Sonra startımızı verelim. Neden debriyaj var? Özellikle kız arkadaşlarım çok soruyor. İşte zorluk çekiyorlar. Ya ben kullanamıyorum, edemiyorum. Öncelikle mantığını anlatayım. Motorun sürekli dönüyor. Şu an bak. Gaza basıyorum ama gitmiyor. Niye? Çünkü vitesi takılı değil tabii ki. Motor sürekli dönüyor. Sen sürekli dönen bir şeyi bir kavrama yapman gerekir ki pürüzsüz bir şekilde hareket ettir. Debriyaj bunun için var arkadaşlar. Yani şimdi bir anda bu dönüyor. Bir anda bunu yaparsak ne olur? Araba stop eder. Onun için yedire yapmak önemlidir. Şöyle başladık. Motorunuz var, bir volanınız var sürekli dönen. Ona bağlı debriyaj, baskı ve balatanız var. Oradan da şanzımana gidiyor. Debriyaj ne yapıyor arkadaşlar? Debriyaj bu dönen motor hareketini şanzımanla olan birlikteliğini ayırıyor. Yani debriyaja bastığımız zaman motorla şanzıman arasındaki o bağ kopuyor. Şu an viteste olmadığı için tabii ki bir şey yok. Ama vitese taktığımız zaman araba ilerleyecektir. Debriyajın bir ısırma noktası vardır. Debriyajın ısırma noktasını yani kavrama noktası vardır. Bu kavrama noktasını mutlaka çalışmanız ve öğrenmeniz gerekir. Şöyle başlıyoruz. Vitesi 1'e taktık. El freninizi indirdik. Düz bir konumdayız. Kendinize boş bir alan bulun. Heyecanlanmayın. Gaza basmıyorum bakın. Gaza basmadan sadece debriyajla o kavrama noktasını buluyorum. Bakın hiç gaza basmadım. Şu anda ilerliyor. Şu anda ilerliyor gördüğünüz gibi. Bastım, durdu, boşa aldım. Bunu arkadaşlar 10 kere deneyin. Gaza basmadan sadece o kavrama noktasını bulmak için. Bakın. Şu an gayet kendi kendine gidiyor. Eğer ayağınızı debriyajdan hızlı çekerseniz ne olur? Araba stop eder. Ayağınızı hızlı çekerseniz böyle aracınız stop eder. Stop edince heyecanlanmayın. Hemen boşa alın, frene basın. Tekrar kontağı kapatın. Açın. Otomobilinizin stop etmemesi için mutlaka o kavrama noktasını bulmanız gerekiyor. Kavrama noktası da yavaş yavaş çekeceksiniz, hissedeceksiniz. Hissederek. Zaten kendi ilerliyor. Bunu arkadaşlar 10 kere deneyin. Durup kalkın. Şimdi ise çok hafif gaz vereceğiz. Böylelikle pürüzsüz bir şekilde otomobil ilerleyecek. Hemen yapıyoruz. 1'e taktım. O hafif kavrama noktasını hisseder gibi oldum ve hafif gaz verdim. Bakın hiç gayet güzel. Ayağımı çektim. Sadece şu an 1. viteste ilerliyorum. Ve aynısını tekrarlıyoruz. Bunu da 10 kere tekrarlayın arkadaşlar. Taktım. Hafif gaz verdim. Çektim. Ve şu an 1. viteste otomobil kendi kendine ilerliyor. Hiçbir problem yok. Şimdi aynı şekilde dur kalkı 10 kere tekrarlayın arkadaşlar. 1'e taktım. O sırada hafifçe gaz veriyorum. Bakın 1'de gidiyor şu an. 1'de giderken artık devirlerim 2500-3000 oldu. Ayağınızı gazdan çekin. Debriyaja basın. Ve 2'ye alın. Ve gene hafifçe. Hep hafif hareketler. Aynı şekilde
Aynı şekilde 3. vitese aldım. 4'e aldım. Ve 5'e aldım. Sağ ayağımı hiç oynatmadım. Sadece topuğumun üstünde gaz ve fren yaptı. Sol ayağım debriyaja bastığı için mecburen kalkıyor. Ama sağ ayağım sadece topuğumun üstünde pivot noktası kullanarak gaz ve fren yapıyorum. Viteslerin yerlerini mutlaka kendiniz çalışın. Yani düz vites otomobil kullanmadan önce o hissi hissedin. 1. vites nerededir? 2 nerededir? 3 nerededir? Bunu görseniz. Şöyle gösteriyorum. Şöyle hafif sol yapıp yukarı yaptığınızda 1'dir. Hemen onun dümdüz aşağısı 2. Dimdik ileri yaptığınızda 3. Hemen aşağısı 4. Sağ çapraz, yani şöyle sağ çapraz 5. Ve onun tam aşağısı da 6. vitestir. Hafif ittiğinizde hemen boşa geçecektir. Bazı otomobillerde geri vites mandallı oluyor. BMW'lerde bu M'de şöyle sola tam itip geriye takılır. O arabaya göre değişiyor. Bu videomuzda kısaca manuel vites nasıl kullanılır onu anlatmaya çalıştık. Özetlersek öncelikle vitesleri tanıyın. Debriyajın kavrama noktasını iyi tanıyın. Hafifçe gaz vererek otomobili kaldırın. Aslında en basit anlatımı bu. Bunun gibi sizin istediğiniz ufak videolar gelecek arkadaşlar. Bunlar için bizi takipte kalın. Devamı diğer videolarda. Hilento'su var, rev matching'i var, daha var da var. Sırf kaldırmakla olmuyor.